Zorlu bir yıldan geçtik. 2020 yılı bizim için kolay bir yıl değildi. 2021'e girerken kendini nasıl geliştireceksin? Önümüzdeki yılda kendini nasıl görmek istiyorsun? Bu videoda sana kendini geliştirme konusunda bazı pratik öneriler vermek istiyorum. Merhaba, ben klinik psikolog Beyhan Budak. Yaklaşık 15 yıldır sürdürdüğüm meslek hayatımda bugüne kadar 4000 civarında insanla 15.000'e yakın psikoterapi seansı gerçekleştirdim. Aynı zamanda eğitimler veriyorum, bir yandan da kitaplar yazıyorum. 2 tane yayınlanmış kitabım var. Bu videoda sana kendini geliştirme yollarından bahsetmek istiyorum ama şunu da söylemek istiyorum. Kendini gerçekleştirmek ve geliştirmek istiyorsan Deniz Akademi YouTube kanalına abone olmalısın. Burada çok güzel kaynaklar var. Hadi başlayalım. Sana bir soru sormak istiyorum. İstediğin her şeye sadece böyle yaparak ulaşabilseydin mutlu olabilir miydin? Bence mutlu olamazdın. Bir psikolog olarak sana bunu söylüyorum. Çünkü insanın doğasında mücadele vardır. Bir şeye çok kolay bir şekilde ulaştığın zaman hemen arkasından sıkılma dediğimiz durum ortaya çıkar. Bundan dolayı insanın her zaman kendini geliştirmesi lazım. Bir amaca ulaşmak için de faydası vardır ama varoluşunu anlamlı kılması için kendini geliştirmesi lazım. İnsan kendini geliştirme yoluna girdiği zaman ilk etapta hedeflerini belirlemesi gerekiyor. Hedefleri belirlerken genelde yanlış yapıyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musun? Çok genel şeyler söylüyoruz. İşte kilo vermek istiyorum, spora başlamak istiyorum, işte kendimi geliştirmek istiyorum, daha iyi bir yere gelmek istiyorum. Ama bunlar doğru hedefler değildir. Örnek vererek başlamak isterim. Diyelim ki spor yapmak istiyorsun. Spor yapmak istiyorum. Hedefi ortada kalan bir şey. Tamam spor ama hangi sporu yapacaksın? Ne zamanlar yapacaksın? Ne sıklıkla yapacaksın? Ne zaman başlayacaksın? Eğer bir şekilde bunları netleştirmezsek, olabildiğince somut hale getirmezsek o hedefe ulaşma ihtimalimiz gitgide düşüyor. Bundan dolayı bir hedef belirlerken onu en küçük parçasına ayırman, düşürmen gerekiyor. Yani spor konusunda hangi spora başlayacaksın? Türünü belirliyorsun. Bir zaman dilimi belirlemen lazım. 3 gün sonra başlayacağım. 4 gün sonra başlayacağım ve başladığımız şeyde gaza gelmememiz gerekiyor. Çok büyük bir şekilde değil, küçük adımlarla büyük hedeflere ulaşmamız gerekiyor. Bundan dolayı en başta ne kadar zaman ayıracaksın? 20 dakika spor yapacağım. Ve sonrasında bunu ne sıklıkla yapacaksın? Haftada 2 gün buna zaman ayıracağım. Eğer böyle belirlersek hedeflerimizi hemen başlayabileceğimiz bir yol haritası olur. Öbür türlü sadece ortada bir hedef bulutu olur ve o bize bir yol göstermez. Dediğim gibi net olmayan hedefler genelde gerçekleştirilemez. Bir sürü şeyi yapmak istiyorsun. Hedeflerin arasında spor olabilir, kitap olabilir, bir sürü şey olabilir. Burada şöyle bir durum var. İnsanın zihni çok kalabalık oluyor ve bazen gerçekten bir şey istediğimizi zannediyoruz ama o şey bizim için çok da önemli olmayabiliyor. Burada şöyle bir yöntem kullanabilirsin. Alacaksın önüne kalemini, kağıdına ve 25 tane önümüzdeki yıl içerisinde yapmak istediğin şeyi yazacaksın ama bunu bir sıralamayla yazacaksın. Senin için en önemli olandan yavaş yavaş önemsiz olana doğru. Ve sonrasında 25 tane madde yazdın diyelim. Bunun içindeki İlk 5 madde bizim için çok ama çok değerli. Kalan 20'yi çöpe atıyoruz. Belki bunu duyduğun zaman kızabilirsin. Onlar da benim hedeflerimdi, amaçlarımdı. Hayır. İnsanın zihni kapasitesi bunu kaldırabilecek düzeyde değil. O kalan 20 hedef, ilk 5'in arkasındaki 20 hedef senin için önemli olan hedeflerini gerçekleştirmeni engelliyor. Ne oluyor biliyor musun? Biraz ona zamanı harcıyorsun, biraz buna bakıyorsun, biraz ona bakıyorsun. Ve ortada bir sürü şeye dağıtılmış enerji. Enerji bir yere odaklandığı zaman güçlü olur ve işe yarar. Sen kalan 20'yi çöpe atıp ilk 5'i gerçekleştir, zaten inanılmaz bir yere gelirsin. Peki ilk 5 hedefimize ulaştık. Sonra ne yapacağız? Yine aynı yöntemi belirleyeceğiz. 20-25 tane şey yazacağız önem sırasına göre ve yine ilk 5'e odaklanacağız. Bu döngüyü gerçekleştirdiğimiz zaman zihnimizi hedefe kilitlemek daha mümkün olacaktır. Hangi mesleği yaparsan yap, ister psikolog ol, ister doktor ol, ister mühendis ol, avukat ol ya da herhangi başka bir işi yapıyor ol. Bu işi daha iyi yapmanı sağlayacak, ilişkilerini daha kaliteli hale getirecek, şu hayattan aldığın lezzeti artıracak bir şey var biliyor musun?
Kitap okumak. Belki ne alakası var diyeceksin ama kitap okumak sadece okuduğun konu hakkında fikir sahibi olmak değildir. Aynı zamanda hayata bambaşka gözlerle bakmanı, eleştirel gözlerle bakmanı ve bambaşka bir ilişki yumağı kurmanı sağlar. Eğer kitap okuma alışkanlığın yoksa yeni yılda kendini bu alışkanlığı geliştirmen lazım. Ne yapacağım peki bu konuda? Şunu söyleyebilirim. İnsanlar genelde çok ağır kitaplardan başlar. Hayır, ne okursan oku yolun başında. Hangisi hoşuna gidiyorsa onu oku. Ve ilk okurken diyelim ki kitap seni sarmadı, içine almadı. Bir kitaba 50 sayfa şans var. Eğer 50 sayfa içerisinde kitap seni sarmıyorsa o kitabı bırak. Başka kitaba geç. Roman okumaktan korkma. Bazen bir roman okumak o kadar çok faydalıdır ki bilgi dolu kitaplardan çok daha fazla şeyi sana öğretebilir. Ne okursan oku ama kitap okuma alışkanlığını geliştir bu yılda. Eğlenceli bir etkinlikle kendini geliştirmen, hayatına bambaşka gözle bakman mümkün. Senden iki farklı şekilde hayat öykünü yazmanı isteyeceğim. Şu an diyelim ki 25 yaşındasın, 30 yaşındasın. Eğer ki hayatını istediğin şekilde geliştirebilseydin, kendini geliştirebilseydin bugünden yaşlılığına kadar hayatın nasıl giderdi? Bir hayat öykünü yazmanı istiyorum böyle. Diğer senaryoysa şu: hiçbir şey yapmıyorsun. Olumsuz alışkanlıklarını değiştirmiyorsun, mücadele etmiyorsun, uğraşmıyorsun. Şu anki aslında memnun olmadığın sen hiç değişmemiş halde olsaydı bugünden yaşlılığına hayatın nasıl olurdu? 3-4 sayfalık iki tane, 3-4 olumlu senaryo, 3-4 olumsuz senaryonun olduğu sayfa yazıyorsun ve sonrasında bunu okuyorsun. Nasıl bir fark var arada? Bu sana ciddi bir geri bildirim verecektir. Beynine çok fazla güveniyor musun? Ben eskiden çok güveniyordum. Her şeyi hatırlayabileceğimi zannediyordum ama şunu fark ettim. Aklıma çok güzel bir fikir geliyor ama bir bakıyorum ki bir saat sonra unutmuşum. Şimdi bu kadar emek veriyorsun kendini geliştirmek için. Bir sürü şey okuyorsun. Aklına bir sürü fikir geliyor. Bunları yazmadığın zaman bunlar sanki bir çöpten gidiyormuş gibi, lavabodan akıp gidiyormuş gibi düşünebilirsin. Ne olursa olsun bu emeğin karşılığının boşa gitmesini istemiyorsan not almalısın. Ben uzun zamandır fırsatım varsa notlar alıyorum, yazarak not alıyorum. O da olmazsa telefonumda notlar uygulaması kullanıyorum. Gözlemlediğin, okuduğun önemli olan şeyleri not al. Yarın bir gün ara ara o notları kontrol ettiğin zaman zihnindeki o biriken bilgiyi pekiştirmiş olacaksın ve aklına gelen o güzel fikirler hiç gitmeyecek. O güzel fikirlerin içinden belki de efsane projeler, efsane işler çıkacak. Not almayı unutma. Bedenimizi ve zihnimizi arada şaşırtmak iyidir. Spor yapıyorsan belki duymuşsundur. Aynı spor programını yaptığın zaman bazen oradaki hocalar programını değiştirir. Değiştirdiğin zaman, bedenini şaşırttığın zaman daha efektif bir sonuca ulaşman mümkün olabilir. Zihnimiz için de aynısı geçerli. Bugüne kadar hep aynı yolu kullanıyorsan, hep aynı insanlarla konuşuyorsan, hep aynı rutini izliyorsan zihnin bir süre sonra tembelleşmeye başlar. Eğer kendini geliştirmek istiyorsan zihnini geliştirmen lazım. Bunun için de her zaman yaptığın şeyden farklı bir şey yap. Mesela sevdiğin bir arkadaşına mektup yaz. Hiç tanımadığın bir insanla git bir muhabbet başlat. Hiç kullanmadığın bir yolu kullan. Her zaman gittiğin yoldan farklı bir şeyler yap. Eğer farklı şeyler yaparsan zihnini her daim taze tutman çok mümkün olacaktır ve bu da senin kendini geliştirme konusunda arka planda ciddi bir enerji sağlayacaktır. Bugüne kadar birçok insanın kimseye anlatamadığı şeyi dinledim, onların hayatına şahit oldum. Ve bu kadar çok insanla karşılaşınca kafamda çok kabaca bir kategori oluştu. İki başlıklı bir kategori. Bir, bu hayatta şikayet edenler, ne olursa olsun. Bir tarafta da şükredenler. Şimdi hayat bize bir şekilde bir şeyler sunuyor. Ve bazen bu adil olabiliyor, bazen bir şekilde adaletsiz olabiliyor. Ama eğer şikayet etmeyi tercih edersen her zaman şikayet edecek şeyler bulursun. Şikayet ettiğin zaman zihnin sadece olumsuzluklara odaklanmayı öğreniyor. Bir bak bakalım bu tarafta mısın? Bir de öbür taraf var. Şükredenler. Şükreden insanların zihni her krizde bir fırsat görüyor. Her olumsuz şeyde, acılarda gelişim potansiyeli görüyor. Ve daha mutlu oluyor şükreden insanlar. Şöyle geriye dönüp bak. Şikayet edecek şeyler her zaman hayatında vardır. Şükredecek neler var? Sen bir onları ara bakalım. Sonunda bunu fark ettiğin zaman daha iyi hissettiğini ve hayat mücadelesinde daha güçlü olduğunu fark edeceksin.
Peki sevgili dostum, sen kendini geliştirmek için hangi yöntemleri kullanıyorsun? Bu yöntemlerini, önerilerini bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Eminim senin önerilerinden de birçok insan fayda görecektir. Bu ve buna benzer birçok videoyu kaçırmamak, izlemek için Deniz Akademi YouTube kanalına abone olmayı unutma. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.